Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 2-2,5 yaşa uygun bir yelek çalışacağız. Yeleğin tasarımı Elişim Örgüm sayfasına aittir. Ayrıca yeleğimi biraz farklı şekilde ören Ayşenur'un örgüleri sayfasına da çok teşekkür ediyorum. Kendisi tekrar anlatım yapmamı istedi. Ben de yeniden yeleği anlattım. Daha önce beyaz renkle örmüştük yeleği. Yeleğimize malzemeleri yeleğimizin 2 yumak ipimiz var. 2 yumaktan kalan ipimiz bu kadar. 3 tane düğmemiz var. Alt kısımdan tek parça olarak başladım ben. Bu kısımdaki sıraları tamamen tarif ettim. Beden kısmında bu şekilde bir dola 2 ör yapmış Ayşenur'un örgüleri sayfası. Aynı şekilde ben de uyguladım. Üst kısmı ördükten sonra yakasına bir de tığ işi uyguladık. Elişim Örgüm sayfası gayet güzel yapıyor bu işleri. Umarım o da beğenir yeleğimi. Başlayalım şimdi hep birlikte. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlemeyi, bana yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Selamlar, sevgiler yolluyorum Nevşehir'den. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. İpimiz Kartopu marka, Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K578. Diğer malzemelerimizde 3 tane inci düğme kullanacağım ben. Şişimizde 3 numara arkadaşlar. Anlatımda çok sıkı örgü öremediğim için normal bir örgü yapacağım. Onun için ben 3 numara misinalı şiş tercih edeceğim. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara ile yapabilir. Eli bol olan arkadaşlar da 3 numara ile örebilir. Şişimize 173 ilmek atarak başlayacağız. Yeleğimizin beden kısmını tek parça öreceğiz. Daha sonra devamında 3'e ayırıp yeleğimizi tamamlayacağız. İlk ilmeği şişime atıyorum. İlk ilmekten sonra devam edip 173 ilmek olana kadar ilmeklerimi tamamlıyorum. İlk sıra için ilmeklerinizi çok sıkı atmayın arkadaşlar. Serbest bir ilmek olsun. Şişinizde bu şekilde hareket etsin. Çok bol olunca da düzgün olmayacağı için tam şişe göre ilmeklerinizi atabilirsiniz. İlmeklerimi tamamlayıp devam ediyorum. İlmeklerimizi şişimize attık arkadaşlar. 173 ilmeğimiz var. Şimdi 3 çizgi haroşa öreceğiz. Bir de sağ ve diğer yöne 2 ilmekten oluşan bir kenar tekniği uygulayacağız. Oldukça kolay arkadaşlar. İlmeklerin dolama yönünü dikkat ettiğinizde gayet güzel olacak. Haroşa bandınızın son ilmeği de çok düzgün olacak. İlk 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördükten sonra sağ yöndeki şişime bir tane ilmek doluyorum. İlmeği dolarken bu ters yüz için düz yüzden ters yüze doğru ipimi bu şekilde atıyorum ve ilmeğimi dolamış oluyorum. Devam edip diğer ilmekleri ters ilmekle haroşa örmeye başlıyorum. Ben haroşa örgüleri ters ilmekle örüyorum. Gayet düzgün oluyor. İsterseniz düz ilmekle de yapabilirsiniz. Sıraya devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımda uyguladığımız
kenar ilmeği tekniğini tekrar tarif edeceğim. İlk sırada sıra sonundayız. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi tekrar haroşa olarak örüyoruz. İki ilmek kalınca ilmeklerimizi örmeden sağ yöndeki şişimize takıyoruz. Örgünün düz yüzünü çeviriyoruz. 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişime ikisini birlikte örüyorum. İpimi yerleştiriyorum. Kenar tekniği işimiz için şişime düz yüzden ters yüze doğru bir tane ilmek doluyorum. Bir ilmek eksildi. Eksilen ilmeğin yerine bu şekilde doluyoruz. Doladıktan sonra sıradaki ilmeği haroşa örmeye başlıyorum. Örgümüz ilerledikçe bu kısımda zincir gibi bir son ilmeğimiz olacak. Başka bir işlemi yok arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken kısım düz yüzde ilmeği dolarken düz yüzden ters yüze doğru doluyorsunuz. Diğer yönde ise tekrar anlatım yapacağım. Düz yüzde sıra sonundayız. Örgümüzü başladığımız ipimiz sol yönde. Şişimizde 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. Yine 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sol yöndeki şişimizde bir tane kenar ilmeği, bir de doladığımız ilmek kaldı. Bu 2 ilmek kalınca sağ yöndeki şişimize örmeden takıyoruz. Örgünün ters yüzünü çeviriyoruz. Şişimizi ilmeklerimize takıp ikisini birlikte düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz ipimizi. Daha sonra eksilen bir ilmeğin yerine düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir tane ilmek doluyorum. Asla bu şekilde dolamıyorum. Ters yüzde bu diğer yönün dolama şekli. Ters yüzün dolama şekli düz yüzden ters yüze doğru ipimizi doluyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz. İlmeğimizi doladıktan sonra düz örenler düz ilmekle devam edip haroşa kısmı örebilir. Kendini belli etmeye başladı. Bu kısımdaki zincir gibi teknik işimiz biraz daha ilerledikçe daha çok kendini gösterecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu kısımdaki dolama şeklimizi tekrar tarif edeceğim. Ters yüzde sıra sonundayız. Yine 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Sol yöndeki şişte 2 ilmek kalınca örmeden sağ yöndeki şişimize takıyoruz. Düz yüzü çeviriyoruz. Şişimizi yine 2 ilmeğimize taktık. İkisini birlikte ördük. İpimizi yerleştirdik. İkisini birlikte örünce bir ilmeğimiz eksildi. Yine eksilen ilmeğin yerine düz yüzde ipimizi düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerinden atıp bir ilmek dolayıp
ipi ön yüze alıp sıradaki ilmeği örüyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz ilmeklerimizi. Çok bol olmaması lazım. Başka işlem yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısımdaki zincir gibi işimiz yaptıkça kendini belli edecek. Devam edip 3 çizgi haroşayı tamamlıyorum. 3 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. 3 çizgi haroşayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi yeleğimize model uygulamaya başlayacağız. Modelimiz oldukça kolay, ajurlu bir model. Başlangıçta 2, 4, 6, 8 ilmekten oluşan bant ilmeğimiz olacak. Örgünün bitiş kısmında da yine 2, 4, 6, 8 ilmekten oluşan bant ilmeklerimiz olacak. İkisinin arasında kalan ilmeklere ise 11 ilmek ve artı bir ilmekten oluşan ajurlu bir model yapacağız. Teknik bu kenar teknik işi için yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ördükten sonra şişime düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp devamında 6 ilmek haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmekten oluşan bandımız. Ayracımı çıkarıyorum. 9. ilmeği düz örüyorum. Bir ajur ilmeği doluyorum şişime. Devamında 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra 1, 2, 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Ama bu 3 ilmeğin orta kısımdaki ilmeği yerini değiştirerek öreceğiz bu 3 ilmeği. Düzgün olması için ikisinin yerini değiştiriyorum. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıyorum. Şişime taktıktan sonra 3 ilmeği birlikte şişime alıp düz örüyorum. İpimi yerleştiriyorum. Devamında 4 ilmek daha haroşa örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu kısımda 2 ilmek kestik. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Kestiğimiz ilmekle birlikte 11 ilmekten oluştu modelimiz. Model aralarında da birer tane düz ilmeğimiz olacak. Bir tane ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur ilmeği dolayıp 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmeği birlikte öreceğiz. İlk ilmeği alıp sol yöndeki şişime takıp ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. İpimi yerleştirip 1, 2, 3, 4 ilmek daha haroşa örüyorum. Yine 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz, kestiğimiz ilmekle birlikte 11 ilmek. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa örüyorum. 5. ilmeği ve 6. ilmeği, bu ilmeğimi düzelteceğim. Şişime aldım. İlk sıradaki ilmeği ikinci sıraya takıp ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4 ilmek daha haroşa örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek
haroşa örüyorum. Yine 4 ilmek haroşadan sonra 1 2 ilmeğimizi aldık. Yönünü değiştirdik. 3 ilmeği birlikte düz ördük. 1 2 3 4 ilmek haroşa ördük. Yeniden bir ajur doladık. Bir düz ilmek ördük. Tekrar ajur dolayıp 4 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 3 4. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bu sıranın tamamını anlatım yapacağım arkadaşlar. 2 ilmeği şişimize örmeden alıp yine yerlerini değiştiriyoruz. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıp üçünü birlikte düz örüyoruz. Devamında 1 2 3 4 ilmek haroşa ördük. Yine bir ilmek ajur doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar ajur dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa ördük. 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Şişimi aldım. Üçünü birlikte ve düz ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajurumu dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. 3 ilmeği örmek için gerekli işlemi yapıyorum. Üçünü birlikte şişime alıp düz örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Bir ajur doladım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar ajur dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Yine bu ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Üçünü birlikte şişimize alıp düz örüyoruz. Devam edip 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyoruz. Tekrar ajur dolayıp bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar ajur dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyoruz. Şişimden 2 ilmeği alıp ikinci ilmeği ilk sıraya takıp üçünü birlikte düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 ilmeği örmeden şişime alıp ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya takıp üçünü birlikte düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir ajur dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum.
2 ilmeği şişime alıp yerlerini değiştirip üçünü birlikte şişime alıp düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. Yeniden bir ilmek ajur dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Yine 2 ilmeği örmeden şişime alıp yönlerini değiştirdim. Üçünü birlikte düz ördüm. 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Bir ilmek ajur doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ajur daha dolayıp 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Düz öreceğimiz ilmek için ikisinin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte şişime alıp üçünü birlikte düz ördüm. Devamında 1 2 3 4 ilmek haroşa ördüm. Sıra sonuna geldik. Sıra sonunda 2 4 6 8 ilmek bant ilmeğimiz, bir ilmek de düz öreceğimiz ilmek var. Bir tane ajur doluyoruz. Bir ilmeği düz örüyoruz. Ayracımı çıkarıyorum. 2 4 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğim. Şişimde kalan 2 ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime takıp örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Ters yüzü çevirdik ama tekrar bu kısımda kaç tane model olduğunu size söylemek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane modelimiz oldu. Ters yüzde de arkadaşlar örülüşü yine 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Tekrar düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir tane ilmek dolayıp 6 ilmek haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmekten sonra modelli kısımdayız. İlk sıradaki ilmeğimiz diğer yüzde düz örülmüş ilmek, ters örüyoruz. Doladığımız ajur ilmeklerini delik olacak şekilde çevirmeden örüyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek daha haroşa ördükten sonra bu kısımdaki düz ilmeğimiz var. Yine ters yüzden ters örüyoruz. Ters yüzde tüm ilmeklerimiz ters örülerek devam ediyor. Ajur doladığımız ilmekleri delik olacak şekilde örüyoruz. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar anlatım yapacağım. Ters yüzden sıramı tamamladım. Tekrar düz yüzdeyim. İlk sırada tüm kurulumu anlattım arkadaşlar ama artık 3 tane ya da 2 tane model anlatarak devam edeceğim. Ters yüzde de tüm ilmeklerimizin örülüşü ters, ajur ilmekleri de bu şekilde delik olacak şekilde örüleceği için ters yüzü anlatmama gerek yok. İlk 2 ilmeği yine birlikte ördüm. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doladım. Devamında 6 ilmek haroşa örüyorum.
2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var şişimizde. 8 ilmekten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek haroşadan sonra bu kısımda düz ördüğümüz ilmeğimiz 3 ilmeğin ortasında. Yine bu ilmekleri düz öreceğiz. İlk ilmeğimi şişime örmeden alıp yine ikinci sıraya takıyorum. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya aldım. Üçünü birlikte şişime alıp düz örerek 2 ilmeği kesiyorum. Devam edip 1, 2, 3 ilmek haroşa örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur dolayıp 1, 2, 3 ilmek haroşa örüyorum. Üç ilmek haroşadan sonra 2 ilmeği şişimden alıp yine aynı düzeltmeyi yapıyorum. Düz ilmeği birinci sıraya alıp üçünü birlikte düz örüp ikisini kesiyorum. Devam edip 1, 2, 3 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ajur dolayıp 1, 2, 3 ilmeği örüyorum. Düz ilmeğimin sağında ve solunda birer ilmek kalınca yine şişimden alıp ilk ilmeği ikinci sıraya atıp 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüp kesiyorum. 3 ilmek haroşa örüyorum. Her düz sırada bu kısımdaki haroşa ilmeklerimiz azalacak, düz ilmeklerimiz çoğalacak. Yeniden bir ajur dolayıp 3 ilmek düz örüp sıraya bu şekilde devam ediyorum. Bu kısımdaki haroşalı ajurlu model tamamlanana kadar sıralara anlatım yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 modeli anlattım. Devam edip bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda da yine bu kısımda 8 ilmekten oluşan bandımız var. Ters yüzden de sırayı tamamlayacağım. Düz yüzde tekrar anlatım yapacağım. Yeniden düz yüzdeyiz. Modelimizde 1-2 tane ajurumuz oldu. Yine ilk 2 ilmeğimizi şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. Bir tanesi kesilmiş oldu. Şişime düz yüzden ters yüze doğru bir tane ilmek dolayıp 6 ilmeğimi örüyorum. Altı ilmekten sonra modelli kısma başlıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği şişime alıp ilk sıradaki ilmeği ikinci sıraya takıp diğer ilmeği ilk sıraya alıyorum. Üçünü birlikte şişime alıp düz örüyorum. İpimi yerleştirip diğer 2 ilmeği haroşa örüyorum. Haroşa dememin sebebi de arkadaşlar örgü hem düz yüzden hem ters yüzden aynı şekilde örülünce haroşa dendiği için karışmaması için bu şekilde söyledim. Ama bu kısımdaki ilmeklerimiz düz yüzde düz, ters yüzde ters örülecek. 2 ilmek haroşadan sonra bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3, 4,
5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düzden sonra bir tane ajur ilmeği doladım. 1 2 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki ilmeği diğer ilmekle yerlerini değiştirip üçünü birlikte şişime alıp düz örüyorum. Daha sonra yine 2 ilmek haroşa, 1 ilmek ajur doluyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ajur dolayıp 2 ilmek haroşa örüyoruz. Bu kısımda yine 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Üç ilmeği şişime alıp düz örüyorum. Devamında 1 2 ilmek haroşa, 1 ajur, 1 2 3 4 5 ilmek düz. Sıraya bu şekilde devam ediyoruz. Zaten kendini belli etti. Bu kısımdaki düz ilmeklerden orta kısımdan kesip ajurlu ilmeklerle tekrar ilmeklerimizi aynı sayıya getiriyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden örüp düz yüzde tekrar anlatım yapıyorum. Yeniden düz yüzdeyiz. Örgümüzde 2 4 6 çizgi haroşamız oldu. İlk 2 ilmeğimi şişime alıp öreceğim. 2 ilmeği ördükten sonra şişime düz yüzden ters yüze doğru yine bir ilmek doladım. Devamında 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. Bant ilmeklerini tamamladım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ajur doluyorum. 1 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra şişimden ilmeği alıp yine ikinci sıraya takıyorum. 3 ilmeği birlikte şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. 1 ilmek haroşa örüyorum. Model kısmında 3 ilmeğimiz kaldı. Yeniden 1 ilmek ajur dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ajur doluyorum. 1 ilmek haroşa örüp yine 3 ilmeği birlikte öreceğim. Devamında 1 ilmek haroşa, daha sonra 1 ilmek ajur dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyorum. Bir ajur ilmeği doluyorum. 1 ilmek haroşa örüp yine 2 ilmeği şişime alıp ilk ilmeği ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya atıp üçünü birlikte düz ördüm. 1 ilmek haroşa ördüm. Tekrar 1 ilmek ajur dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüyorum. Modelimizin düz yüzden ve ters yüzden görüntüsü böyle. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı örüp daha sonra anlatıma devam edeceğim.
Yine düz yüzdeyiz. Sıramıza başlıyoruz. Doladım ilmeğimi, devamında 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu kısımdaki zincir gibi işimiz de belli etti kendini iyice. 8 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Model kısmındaki 3 ilmeği bu şekilde düzeltme yaptıktan sonra üçünü birlikte şişime alıp düz örüyorum. Ajurlu bölümü tamamlıyoruz bu sırada. Bir ajur ilmeği daha doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur ilmeği doluyoruz. Düz ilmeğimizin sağındaki ve solundaki 2 ilmeği de düz örerek tamamlayacağız. 3 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini keserek düzümü ördüm. İpimi yerleştirdim. Tekrar bir ajur ilmeği doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Yeniden bir ajur ilmeği doluyorum. İlmeklerimi düzeltme yapıp orta kısımdaki ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Tekrar bir ajur ilmeği dolayıp yine düz ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Yeleğimizin bu kısımdaki haroşa kısmı tamamladık. Düz yüzden bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Diğer yüzden ilmeklerimi ters öreceğim. Düz yüzde tekrar anlatım yapacağım. Düz yüzden ve ters yüzden sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu kısımdaki model sıralarını tamamladık. Şimdi 2 sıra örgü yapacağız. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğini ördükten sonra tüm ilmekleri düz yüzde düz, ters yüzde ters örerek 2 sıra örgü yapacağım. Diğer düz yüzde beden kısmındaki bu düz ilmeklerimize bir ör bir dola şeklinde bir iş ekleyeceğiz. 2 sıra örgüyü tamamlayıp daha sonra yapacağımız bir ör bir dola kısmını anlatım yapacağım. Tamamladım 2 sıra örgüyü. Düz yüzdeyiz. Şimdi sıramıza başlıyoruz. İki ilmeğimi birlikte örüp ilmeğimi doladım. Devamında 6 ilmek haroşa örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmeği tamamladıktan sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ajur doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte alıp düz örüyorum. Bir tanesini kesmiş oluyorum. Bir ilmek ajur doladık. Bir ilmek kestik. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte şişimize alıp
düz örüyoruz. Birazcık sıkılaştırıyoruz bu ilmekleri. Bir, iki, üç, 4 ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte şişime alıp düz örüyorum. Sırama bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayız arkadaşlar. Son olarak 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. 1 ilmek doluyorum şişime. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüp 1 ilmek ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüp bir tane ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. 8 ilmek haroşa bandımdan önce 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de düz örüp haroşa ilmeklerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime taktım. Sıra boyunca 4 ilmek düz örüp bir ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördük. Ters yüzden sıramızı örmeye başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördüm. Düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek doladım. Daha sonra haroşa bant ilmeklerini örüyorum. Örgünün ters yüzünde de tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekleri delik olacak şekilde örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Ters yüzden sırayı tamamladıktan sonra düz yüzde düz, ters yüzde ters 6 sıra örgü yapacağım. Hem düz yüzü hem ters yüzü sayarak 6 sıra. 6 sıra örgüyü tamamladıktan sonra bu kısımda yaptığımız bir dola, iki ör yaptığımız bu işlemin ikinci aşamasına anlatım yapacağım. Bu kısımdaki bir dola iki ör yaptıktan sonraki 6 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar verev biçimde yine bir dola iki ör yapacağız. Bant ilmeklerimi ördüm. Bant ilmeklerini ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düz ördükten sonra şişime bir ilmek doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek örüp bir ilmek ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonundayım. Bant ilmeklerinden önceki 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Son olarak bir ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Daha sonraki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ilmeği de örüp sırayı tamamlayıp bant ilmeklerine örmeye başlıyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Daha sonra bu kısımdaki gibi 6 sıra örgü öreceğiz. İlk yaptığımız şekilde 6 sıra örgüyü tamamladıktan sonra 1 2 3 ilmek ördükten sonra bu sıradaki gibi aynısı gibi bir dola 2 ör yapacağız. Beden kısmında bu şekilde örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yeterli uzunluğa gelince örgümüzde anlatıma devam edeceğim. Bu kısımdaki ilmeklerin hizasını takip ederek devam edebilirsiniz. Yeleğimizin beden kısmında yeterli uzunluğa geldim arkadaşlar. Size mezurayla ölçü vererek bu modelleri sayarak haroşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Modelleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptık. Son modelden sonra yine 6 sıra örgüyü ördüm. Haroşa çizgilerin sayısı da bu kısımdan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 çizgi haroşamız var. Mezurayla ölçtüğümüzde ise örgümüzün yüksekliği 23 santim arkadaşlar. Yeterli bir uzunluk 23 santim. Bu seviyeden sonra örgümüzü 3 parçaya böldüm. Sağ parça 45 ilmek. 45 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Daha sonra arka ilmeklerini 83 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Orta kısımda arkası için 83 ilmeğimiz var. İkinci ön parçamız için de yine 45 ilmeğimiz var. Şimdi düz örgüyü bırakıp yine bu kısımdaki gibi haroşa örgü örmeye başlayacağız. İlk önce sol parçayı öreceğiz. Çünkü bu kısımda düğme dikeceğiz. Diğer kısma ise ilik yeri açacağız. İlik yerlerini daha sıralarını düzgün hesaplamak için düz yüzden tüm sırayı haroşa örüp ilerleyip bu kısmı ters yüze dönünce anlatımlarını yaparak ilk önce bu kısmı örüp tamamlayacağız. Ön bantlarda uyguladığımız son ilmek işinden bu kısma da uygulayacağız bu iki ilmeği, son iki ilmeğimize. Düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Ters yüzde anlatıma devam edeceğim. Bir de ön bantlarda ve kol kısmındaki 8 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8 ilmekten sonra bu ilmeğimizi düz yüzde ters, diğer yüzde düz öreceğiz. Bantlardan önce bu kısımda bir tane daha işlemimiz olacak. 2, 4, 6, 8 ilmekten sonra bu ilmeğimizi de düz yüzde ters, diğer yüzde düz öreceğiz. Kesmelerimizi de 9 ilmekten sonra yapacağız arkadaşlar. Kesmeyi kol kısmından bu kısımda kesmemiz var. Ters yüzde daha ayrıntılı anlatacağım. Düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Diğer ön parçada ters yüzde anlatıma devam edeceğim. Düz örgüyü bırakıp tüm ilmekleri ters örerek haroşa örgü örmeye başlıyoruz. Bir çizgi haroşa örgüyü tamamladım. Ters yüzü çeviriyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doladım.
1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. 8 ilmekten oluşan bant ilmeklerini tamamladım. 45 ilmeğimden şimdi 9. ilmeği düz örüyorum. Bu ilmeğimiz ters yüzde düz örülecek, diğer yüzden ters örülecek. Banttan sonra bu şekilde bir tane ilmeğimiz devam edecek. Diğer yöne doğru 9 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa öreceğim. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeği sayıp bir tane ayraç takıyorum. Ayraca kadar ilmekleri haroşa örüyoruz. Herhangi bir işlem yok ayraca kadar. Ayracımı alıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 9. ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeğim kalana kadar diğer ilmekleri de haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği örüp tamamladım. Bu kısımdaki 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu 2 ilmeğimizi bu kısımdaki kenar ilmek işimiz gibi yapacağız. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doluyorum. Eksilen ilmeğin yerine ve 6 ilmeği tekrar haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek. Bu kısmı tamamladıktan sonra bir tane ters ilmeğimiz var. Diğer yüzde düz örmüştük. 9 ilmek olunca şişimizde sol yöndeki şişimizden 2 ilmeği birlikte örerek kol kısmındaki ilk kesmeyi yapıyoruz. İlk ilmeğimi kestim, ipimi yerleştirdim arkadaşlar. Toplamda 6 ilmek keseceğiz bu kısımda. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha keseceğiz. Bu kısma bir ayraç takıyorum. Devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Ters yüzden sıramı örüp düz yüzde bu kısımdaki yapacağımız kesimi yine anlatacağım. Tekrar düz yüzdeyiz. Yine 2 ilmeği birlikte şişime aldım. Ördüm. Düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp 1 2 3 4 5 6 ilmek daha ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Diğer yüzden düz olduğu iyice belli oldu. Bu ilmekten sonra yine kesim yapacağım ilmeklerdeyim.
9 ilmek var sağ yöndeki şişimizde. 10. ve 11. ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Kesim için 4 ilmeğim kaldı. Her düz yüzde birer ilmek keseceğiz. Ters yüzde kesim yok arkadaşlar. 6 ilmek kestiğimiz zaman kol kısmındaki kesimi tamamlamış olacağız. Kesimleri tamamlıyorum. Daha sonra kesim yapmadan biraz daha örgü yapacağız. Kesimleri tamamladıktan sonra ilmek sayısını söyleyeceğim size. Yeleğimizin kol bölümündeki kesimleri tamamladım arkadaşlar. 6 ilmek kestim. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğim kaldı. Yazıyla da gösteriyorum. 39 ilmekle devam edeceğiz. Bu kısımdaki haroşa çizgilerimiz 2, 4, 6, 7 tane. 16 çizgi haroşa olana kadar 39 ilmekle devam edip örüyorum. Daha sonra yaka oyuntusu yapacağız. Sıralarımı tamamlayıp yaka oyuntusuyla anlatıma devam edeceğim. Yeleğimizde ön kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. çizgi haroşadayız. Şimdi sıramıza devam edeceğiz. Bu son ilmek işini de ikisini birlikte öreceğiz arkadaşlar. Çünkü şişimize 5 ilmek atarak yaka bandı için kesim yapacağız. Tamamlıyoruz sırayı. Doladığım ilmek ve kenar ilmeğine gelince şişimi ikisini birlikte düz yüzlerini bu şekilde takarak örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bir ilmek eksilmiş oldu şimdiden örgümüz. 5 ilmek atacağız şimdi şişimize. İlmek atmak için parmağımıza ipimizi bu şekilde doluyoruz. İkinci sıradaki doladığımız ipten ilk sıradaki ipi bu şekilde kaydırarak içinden ilk ilmeğimizi attık. İkinci ilmeğimiz, üçüncü ilmek, dördüncü ilmeğimiz ve beşinci ilmeğimiz. Bu 5 ilmekle ters yüzden ilmeklerimizi 5. ve örgüden birer ilmeği birlikte örerek bant ilmeklerini 7 ilmek kalmıştı. Bu kısma kadar keserek başlayacağız arkadaşlar. Ters yüzü çeviriyorum. Kenar ilmeğini örüp ipimi yerleştiriyorum, sıkılaştırıyorum. Daha sonra ilmekleri haroşa örüyorum. 4 ilmek örünce 1, 2, 3, 4 ilmek örünce bu eklediğimiz ilmek ve örgüden bir ilmeği birlikte şişimize alacağız. İkisini birlikte örerek bir tanesini ters yüzde kesmiş olduk. Düz yüzü çeviriyoruz. İpimizi örgünün düz yüzüne atıp ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize taktıktan sonra bu 4 ilmeği haroşa örüyorum. Ters yüzü çeviriyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıp ipimi biraz yerleştiriyorum. Devamındaki 3 ilmeği örüyorum.
Şişimde yine 4 tane ilmek var. 5. ilmeği ve örgümden bir ilmeği, ikisini birlikte şişime alıp ördüm. 2. ilmeği kesmiş olduk. Çeviriyoruz düz yüzü. Aynı şekilde ipimizi örgünün düz yüzüne atıyoruz. İlmeğimizi biraz yerleştirdikten sonra yine ilmekleri haroşa örüp tamamlıyoruz. Ters yüzü çeviriyoruz. Bir, iki, üç, 4 ilmeği ördükten sonra 5. ilmeği ve örgüden bant kısmından bir ilmeği şişimize, ikisini birlikte alıp ördük. Kesimimizi yapıp düz yüzü çeviriyoruz. İpimizi düz yüze atıp yine ilmeklerimizi örüyoruz. Ters yüzü çevirdik. Dört ilmeği ördük. 5. ilmeği ve bant ilmeğinden bir ilmek daha örgüden, ikisini birlikte ördük. Düz yüzü çeviriyoruz. Kenar ilmeğini taktım şişime. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. 4 ilmek, 5. ilmeğimle yine örgüden bir ilmek alıp ikisini birlikte ördüm. Düz ilmeğe kadar kesim yapacağız. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmekle 5. kesimimiz oldu. Yine ipimizi düz yüze atıyoruz. İlmeğimizi alıp ipimizi sıkılaştırıp aynı şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Dört ilmeği örüyorum. 5. ilmekle devamındaki ilmeği, ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum düz yüzü. İpimi örgünün düz yüzüne atıp ilmeğimi şişime alıp diğer 4 ilmeği örüyorum. Ters yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğini alıp yerleştiriyorum. İpini sıkılaştırıyorum. Diğer ilmekleri örüyorum. 4 ilmek, 5. ilmeği ve bir ilmek daha, ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüp kestim. Bu kısımdaki düz ilmekteyiz. Düz ilmeğe gelince artık diğer yüze çevirmeyeceğiz. Düz ilmeği örüyorum ve diğer ilmekleri de haroşa örerek sıraya devam ediyorum. Bu kısımda 7 ilmek kesmiş oldum. Sıraya devam edeceğim. Düz yüzden de örüp bu kısımlarda tekrar anlatım yapacağım. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Düz yüzde sıramı devam ederken buradaki işlemi anlatmak istiyorum. Sağ yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek var. 17 ilmekten sonra bir ayraç taktım. Sırama devam ettim. Sol yöndeki şişten de 2, 4, 5 ilmek ve bu kısımdaki 17 ilmek, toplamda 22 ilmek bizim omuz sayımız olacak. İkisinin bu ortasında kalan ilmekleri ise yaka oyuntusu için keseceğiz. Bu sırada hem düz yüzden hem ters yüzden kesim yapacağız. Diğer bir sırada da aynı şekilde ikişer ilmek keseceğiz. Daha sonra ise ilmeklerimizi birer birer ters yüzden keseceğiz.
2, 4, 5 ilmeğim bant ilmeği, bu keseceğim ilmek. Bu 3 ilmeği de haroşa örüyorum. Daha sonra bu 2 ilmeği birlikte örerek bir tanesini yaka oyuntusu için kesiyoruz. Kalan 4 ilmeği örüp sırayı tamamlıyoruz. Çeviriyoruz ters yüzü. Kenar ilmeğimi şişime takıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Şişte 4 ilmek var. 4 ilmekten sonra 5. ve 6. ilmeği de birlikte örerek bir ilmek daha kesmiş oluyorum. Sıraya devam ediyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Düz yüzden de bu kısma gelince yine anlatım yapacağım. Tekrar düz yüzdeyiz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte örüp yine düz yüzde ilmeğimizin kesimini yapıyoruz. Diğer 4 ilmeği de normal örüyoruz. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeği şişime takıyorum. 3 ilmek daha örüyorum. Şişimde 4 ilmeğim var. 4 ilmekten sonra yine 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp bir ilmek daha kesmiş oluyorum. Sağ yöndeki şişim ve ayracın arasında 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Bu 10 ilmeği de her ters yüzde birer tane keseceğim. Düz yüzde kesim yapmayacağım artık. Ters yüzü ördüğümüz zaman 4 ilmek örüp 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesimlerimizi yapacağız. Bu kesimlerde herhangi bir anlatımlık bir işlem yok arkadaşlar. O yüzden kesimleri tamamlayacağım. Daha sonra anlatıma devam edeceğim. İlmeklerin kesimini tamamladım arkadaşlar. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğimiz var. 22 ilmekle bu kısımda 33 çizgi haroşa olana kadar örüp devam ediyoruz. Çizgilerimizin sayısı ise şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 çizgi. 33 çizgi haroşayı tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Herhangi bir kesme veya işlem yok artık. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 33 çizgi haroşayı ördükten sonra ipimi sol yönde bıraktım. Şimdi bir de ilmekleri kapatmayacağız. Bu kısımda ip bırakıp arka kısmı ördüğümüzde ilmeklerimizi bu iple birleştireceğiz. Yetecek kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Santim olarak da bu kısmı ölçtüğümüzde haroşa bölümün yüksekliği 14 santim arkadaşlar. İpimizi arka yüzden bu kısma bağlayacağız ve arka kısmı örmeye başlayacağız. Bir tığ yardımıyla ön kısmın bu ilmeklerinin olduğu bölüme ipimizi bağlıyoruz.
Bu kısımda açıklık olmaması için bu iple toplayacağız. O yüzden düğümümüzün bu kısımda kalan ipini pek kısa yapmıyorum. Bağladım ipimi. İlmeklerimi de yerleştirdim arkadaşlar. Diğer yöndeki ön ilmeklerini bir ilmek tutucuya aldım. Arka kısmın 83 ilmeğini örmeye başlayacağız. Yine ön kısımda olduğu gibi 8 ilmekten oluşan bu bant kısmı olacak. Bir tane de düz ilmeğimiz olacak. Yine son kenar ilmek işi bu işten uygulayacağız. Onun için 2 ilmeği şişimize takıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. İpimi biraz yerleştiriyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir tane ilmek doluyorum. Devamında ilmeklerimi haroşa örüyorum. İki, dört, altı, yedi ve 8. ilmeğin bant kısmında 8 ilmeği tamamladık. 8 ilmekten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Diğer ilmekleri de yine haroşa örmeye başlıyorum. Sol yönde 10 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Bu kısımda anlatma devam edeceğim. Ters yüzde örgünün sol yönündeyiz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Bu 10 ilmekten bir tanesini daha haroşa örüyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. 6 tanesini tekrar haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kalan 2 ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime takıyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp ipimi yerleştirip daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp 6 ilmeği haroşa örüyorum. 8 ilmekten oluşan bant kısmını tamamladık. Devamındaki ilmeği yine ters örüyoruz. Bu ilmeğimiz düz olarak devam edecek ters yüzden. 9 ilmekten sonra kesim yapmaya başlıyoruz. 10. ve 11. ilmeği birlikte örerek bir tanesini kesiyorum. Diğer ilmekleri normal haroşa örgüyle örüp diğer yöne doğru devam ediyorum. Arka kısımda sağ ve sol yönden 6'şar ilmek keseceğiz arkadaşlar. Bu kısımdaki gibi kesimimiz 8 ilmek bant ilmeği, bir düz ilmek. Daha sonraki ilmeklerden ikisini birlikte örerek kesim yapacağız. Bu kısımdaki kesimi anlatacağım. Yeleğimizin arkasında sol yöndeyiz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini kesiyoruz. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. Diğer yüzden düz olarak devam eden ilmeğimiz. Şişimizde 8 ilmek bant ilmeğimiz var. 6 tanesini haroşa örüyoruz. İki ilmeğimiz kalınca şişimize takıp örgünün ters yüzünü çevirip ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doluyorum şişime. Devam edip 6 ilmek haroşayı örüyorum. Düz ilmeğimi de düz örüp diğer ilmekleri yine haroşa örmeye başlıyorum. Devam edip
Bu kısımda anlatım yapacağım. Ters yüzde sıranın devamındayım. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek var. Sıradaki ilmeğim düz örülecek ilmek. Bu ilmeği düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu kısımdaki doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime örmeden takıp örgünün düz yüzünü çeviriyorum. İkisini birlikte şişime alıp ördüm. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp 6 ilmeği haroşa örüyorum. Son ilmek işi olarak yaptığımız bu teknik işi bu kısımda da yaptık arkadaşlar. Ayrıca bunun için bir anlatım videosu çekeceğim. 2, 4, 6, 8 ilmeği tamamladıktan sonra ters ilmeği örüyorum. 9 ilmek oldu. 10. ve 11. ilmeği birlikte örerek yine bir ilmek daha kesiyorum. Bu sırayla bu yönden 2 ilmek kesmiş oldum. Diğer yönde de bu kısımda da aynı kestiğim hizada bu ilmeğimizden sonraki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. 6 ilmek sol yönden, 6 ilmek sağ yönden keseceğiz. 83 ilmeğimiz var. Toplamda 12 ilmek kesince 71 ilmek kalacak. 71 ilmekle 29 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğiz. 29 çizgi haroşa olunca anlatıma devam edeceğim. Arka kısmı bu şekilde örerek devam ediyorum. Yeleğimizin arka kısmında 29 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Örgümü de 3'e böldüm. Sağ omuz için 22 ilmek, sol omuz için 22 ilmek, yaka içinde 27 ilmek ayırdım. Bu 27 ilmeği 30. çizgi haroşada kapatacağız. Sayıyoruz sıralarımızı: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Sayıyla da göstermek istiyorum. Sağ omuz 22 ilmek, sol omuz 22 ilmek, yaka için 27 ilmek. Toplamda 71 ilmeğimiz vardı. Başlıyoruz şimdi. Bir de kapatmak için tığa ihtiyacımız var. Benim tığım çok kalın değil arkadaşlar. 2 numara, 2,5 numara bir tığla kapatabilirsiniz. İsterseniz şişle de kapatılabilir. Sağ yöndeki 22 ilmeği haroşa örüyoruz. Herhangi bir işlem olmadığı için çok da yavaş örmeyeceğim. Yaka kısmındaki ilmekleri kapattıktan sonra omuz kısmındaki ilmeklerimizi 33 çizgi haroşaya tamamlayacağız. Böylece yeleğimizin yakası için yükseklik vermiş olacağız. Tamamladım 22 ilmeği. Ayracımı çıkarıyorum. Tığımı aldım. Son ördüğüm bu 2 ilmeğin arasından tığımı takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. İpimi biraz sıkılaştırıyorum. Daha sonra keseceğim ilk ilmeği haroşa örüyorum. Ördükten sonra aldığım ilmeğin içinden kaydırıyorum. Tekrar ilmeğimi örüyorum. Kaydırıyorum. Yeniden ördüm ve kaydırdım. Örüp kaydırıyorum.
Eğer şişle yapmak isterseniz ilmeği bu şekilde örüyoruz. Daha sonra ördüğümüz ilmeği diğer ilmeğin içinden kaydırıyoruz. Devam ediyorum. İlmeklerimi kapatıp bu kısımda anlatıma devam edeceğim. 3 tane ilmeğim kaldı kapatılacak. Üçünü de kapatıp tamamlayacağım. Ayracımı alıyorum. Şişime alıyorum ilmeği. Sol yöndeki şişten bir tane ilmeği çıkarıp ilmek kapattım. Bu ilmeğimi ikinci sıraya, bu ilmeği de birinci sıraya takıyorum. İpimi örgünün düz yüzüne atıp ikisini birlikte örüp ilmek kapattığım bu ilmeğimi kesiyorum. Sol yöndeki şişimde bu ilmeği kapatınca 22 ilmeğim kaldı. 22 ilmekle 33 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. Sol omuzu bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra diğer omuzu bu kısma ipimizi bağlayıp öreceğiz. İlmekleri yine kapatmıyoruz. İlmek tutucuya alacağım. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım sıralarımı. İlmeklerimi ilmek tutucuya takıp ipimi kestim. Şimdi diğer omuzu yapacağız. Şişimizi yerleştiriyoruz. Ters yüzden ipimizi bağlayacağız. Hemen bu kısma ilmek aldığımız kısımdan ipimizi bağlayacağız. Daha sonra bu iplerimizi gizleyeceğiz arkadaşlar. Ters yüzden sıramı örmeye başlıyorum. Bu omuzu da 33 çizgi haroşaya tamamlayıp ilmeklerimi ilmek tutucuya alacağım. Sıraları tamamladım arkadaşlar. İlmekleri ilmek tutucuya taktım. İpimi de birazcık fazla kesip bıraktım. Şimdi diğer ön parçayı yapacağız. Bu ön parçada da 8 ilmek banttan sonra ters yüzden bir düz ilmeğimiz olacak. Bu kısımda da bir tane düz ilmeğimiz olacak. Ayrıca bant kısmında ilik yeri açmaya başlayacağız. İlik yeri içinde diğer ön parçadan ilmeklerimi hesaplayıp ayraçlarımı taktım. 2 sırada açıyorum ben ilik yerini. Ters yüzden ilk sırasını yaptıktan sonra düz yüzden de ikinci sırasını yapacağım ilik yerinin. Daha sonra 2, 4, 6 çizgi haroşa olduğunda ikinci ilik yerini açacağız. 2, 4, 6 çizgi haroşamız, bir de bu kısımda 7. çizgimiz var. 7. çizgide bu kısımdaki kesmelerimizi yapmaya başlarken 3. ilik yerini de bu kesmelerde açacağız arkadaşlar. İpimi ikinci ön parçanın ilk ilmeğinin hizasına bağladım. Birazcık da uzun bağladım. Bu iplerle bu kısımda dikiş yapacağız ve açılma, bu iplerimizin böyle sarkmasını önleyeceğiz. Her iki kol altında da yaparken size anlatım yapacağım. Başlıyoruz şimdi ters yüzden örgümüze. Yine bu kısımdaki kenar ilmek işini uygulayacağız. Bu iki ilmeğimi birlikte
ters öreceğim. Diğer yüze düz olarak yansısın istiyorum. Ters ördükten sonra eksilen ilmeğimin yerine düz yüzden ters yüze doğru bir tane ilmek doluyorum. Devamındaki 6 ilmeği haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek. 8 ilmeği bu şekilde ördükten sonra bir ilmek düz örüyoruz. Diğer yönde 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi yine haroşa örüyoruz. Çekimi kesmeyeceğim. Bu kısımda ilmeklerimi 9 ilmek kalana kadar örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmek var. 9. ilmeği düz örüyorum. Daha sonra 1, 2 ilmek daha haroşa örüyorum. 2, 4, 6 ilmeğim kalınca şişimde ikisini birlikte ilik yeri için örüp ilmeğin bir tanesini kesmiş oluyorum. Başka işlem yapmayacağım bu sırada. Kalan 2 ilmeği haroşa örüp diğer ilmekleri şişime takıp örgümün düz yüzünü çeviriyorum. İlik yerinin ikinci sırasını yapacağız şimdi. Kenar ilmeklerini ördükten sonra şişimin üzerinden düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doladım. Devamında 2 ilmek haroşa ördüm. Şişimde 4 ilmeğim var. İkisini birlikte örüp bir tanesini kestiğimiz ilmeğin hizasındayız. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek doluyoruz ilik yeri için. Kalan ilmeklerimizi haroşa örüp 2, 4, 6, 8 ilmeği tamamlıyoruz. İlik yerini bu şekilde açmış olduk. Daha önce de söylediğim gibi ikinci ilik yerini 6 çizgi haroşa ile açacağız. Bu kısımdaki ters yüzden düz olarak örülen ilmeğimizi ters örüp diğer ilmekleri yine haroşa örüyoruz. Sol yönde 11 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri örüp devam ediyorum. Kesme yapmaya başlayacağız kol için. Diğer ön parçada olduğu gibi 6 ilmek keseceğiz. Düz yüzlerde kesim yapıp ters yüzde kol için kesim yapmıyoruz. Sayıyorum sol yöndeki ilmeklerimi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir ilmek daha haroşa örüp daha sonra bu kısımdaki ters yüzden gösterdiğimde düz olan ilmeğin önündeki 2 ilmeği birlikte örüp kol için yapacağımız 6 ilmek kesmenin ilkini yapıyoruz. Kalan ilmekleri örüyorum. Bu kısımdaki doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime takıp örgünün ters yüzünü çeviriyorum. İkisini birlikte örüp düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp daha sonra sıraya devam ediyorum. Düz ilmeğe gelince düz örüp diğer ilmekleri haroşa örüyorum. Diğer ilik yerine kadar 6 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. Bu kısımdaki diğer 5 ilmeğimi de kesip kesimi tamamlayacağım. İkinci ilik yerinde anlatıma devam edeceğim. Şimdi yeleğimizde ikinci ilik yerini açacağız. İlk ilik yerinden sonra 2, 4, 6 çizgimiz var.
ters yüzdeyiz. Bir düz ilmek ördük. Devamında 1 2 ilmek örüyorum. 6 ilmek kalınca ikisini birlikte örüp diğer ilmekleri örüp tamamlıyorum. Çeviriyorum düz yüzü. Şişimin üzerinden ilmeğimi doladım. 1 2 ilmek haroşa ördüm. Şişimde 4 tane ilmek var. Kestiğim ilmek için, ilik yeri için bir ilmek dolayıp diğer ilmeklerimi örüp ilik yerimi açmış oluyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer yöndeki gibi 2 4 6 8 10 12 14 16 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. Sıralarımı tamamlayınca bu yaka kısmındaki yaka bandını anlatımla devam edeceğim. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 çizgi haroşamız var. 2 ilik yerimizi açtık. 3. ilik yerini yaka bandını örerken açacağız. 5 ilmek atacağız. Diğer ön parçada olduğu gibi 5 ilmekle yaka bandını yaparken ilik yerimizi de 3. çizgi haroşada açacağız. İlmek atmaya başlamadan önce bu kısımda son kenar ilmeğimizi ve doladığımız ilmeği ters yüzden ikisini birlikte şişime alıyorum ve ters örüyorum. Diğer düz yüze düz olarak yansıması için. Bir ilmek kesmiş olduk. Şimdi ilmek atmaya başlıyoruz. İlmek için parmağıma ipimi doluyorum. İkinci sıradaki ipimi ilk sıradaki ipin içinden kaydırıp ilk ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeği. Biraz sıkı olarak atacağız bu ilmekleri. Örerken zorlansak da düzgün olması için sıkı olması gerekiyor. Üçüncü ilmek, dördüncü ilmek ve 5. ilmek. Çeviriyorum düz yüzü. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmek. Dördüncü ilmeğimiz. 4 ilmek olunca 5. ilmek ve örgüden bir ilmeği birlikte öreceğiz. İkisini birlikte şişime alıp ördüm. Çeviriyorum. Diğer yüzü ipimi örgünün ters yüzüne atıp ilk ilmeğimi örmeden alıp 4 ilmeği örüyorum. 1 2 3 düzgün olmadı. Tekrar öreceğiz. Ve dördüncüsü. Düz yüzü çeviriyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Diğer 3 ilmeği örüyorum. 4 ilmek olunca 5. ilmeği ve örgüden bir tane ilmeği birlikte örerek ikinci kesimimi yapıyorum. Çeviriyorum örgüyü ters yüzüne. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu kısımda birazcık sıkı örmeye dikkat edin arkadaşlar. Yine aldım kenar ilmeğini şişime örmeden taktım. Biraz sıkılaştırıyorum.
4 ilmek örünce 5. ilmekle örgüden bir ilmeği ikisini birlikte örüp kesimimi yaptım. 1 2 3 çizgi oldu. Şimdi ters yüzden ilik yerinin ilk aşamasını yapacağız. İpimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam edip diğer 3 ilmeği de örüyorum. İlk sırası bu ilik yerinin. Kenar ilmeğini aldım şişime. Devamında 3 ilmek oldu ördüğüm ilmek. 1 2 3. Bu kısımda bir tane ilmek kestik. Tekrar bu kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane dolayacağız. İlik yerimiz olacak. Doladığımız ilmeği kaçırmadan 5. ilmekle örgüden bir ilmeği ikisini birlikte örüyoruz. İlik yerini açmış olduk. Çeviriyoruz örgüyü. Doladığım ilmeği örüyorum. Diğer ilmekleri de örüyorum. Yine örgüden bir ilmekle 5. ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmeğimiz kaldı kesilecek. İlik yerimizi de bu şekilde açmış olduk. Tekrar ters yüze çevirip ipimi ters yüze atıp sırama devam ediyorum. Dört ilmeği örüp tamamlıyoruz. 5. ilmekle örgüden bir ilmeği birlikte örüp yine kesimimizi yapıyoruz. Ters yüzü çevirip ipimizi ters yüze atıp ilmeklerimizi ters yüzden de örüyoruz. Kenar ilmeğimi sağ yöndeki şişe taktım. 1 2 3 ilmek daha ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek oldu. 5. ilmekle yine bir tane ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Kesimi bu kısımdaki bant ilmeklerindeki kesimi tamamladık. Düz ilmeğimizdeyiz. Şimdi sol yöne doğru sıramıza devam edip örüyoruz. Sırayı tamamlayacağım. Ters yüzde bu kısımda keseceğimiz ilmekle anlatıma devam edeceğim. Bu 7 ilmeği kestikten sonra bir tanesini de bu kısımda kesmiştik. 8 ilmek kesmiş oluyoruz. Bu sıralarda hem ters yüzden hem düz yüzden 2 ilmek keseceğiz. Bir sonraki sıramızda da diğer ön kısımda olduğu gibi hem ters yüzden hem düz yüzden keseceğiz. Daha sonra ise birer ilmek keserek devam edeceğiz arkadaşlar. Ters yüzde anlatıma devam ediyorum. Ters yüzdeyiz arkadaşlar. 2 4 6 ilmek kalana kadar örüyoruz. 6 ilmek kalınca bu kısımdaki düz ilmeğimizi ve diğer ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyoruz. Kalan 4 ilmeği tamamlıyoruz. Çeviriyoruz düz yüzü. Kenar ilmeğimizi şişimize taktık. 3 ilmek daha örüyoruz. Şişimizde 4 ilmek var. 5. ilmekle
sol yöndeki şişimizden bir ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte örüp düz yüzden de ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Devam ediyorum sırama. Ters yüzde yine kesim için anlatım yapacağım. Yine ters yüzdeyiz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 6 ilmek kalınca ikisini birlikte örüyoruz. Ters yüzden şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Bir tanesini yine kesmiş oldum. Devam edip 4 ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Düz yüzü çeviriyorum. Dört ilmek örüyoruz. 4 ilmek ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte ördük. Daha sonra sıraya devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra artık sadece düz yüzde kesim yapacağız arkadaşlar. 4 ilmek öreceğiz. 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Şişimizde 22 ilmek kalana kadar kesime devam edeceğiz. Diğer parçayla aynı sayıda ilmek kalacak ve aynı sayıda 33 çizgi haroşa örgümüz olacak. Sıralarımı tamamlıyorum. Daha sonra omuzları birleştirme anlatımıyla devam edeceğim. Ön parçada sıralarımı tamamladım. Kesimlerimi de diğer ön parçayla aynı sayıda yaptım. Şişimizde 22 ilmeğimiz var. Şişimin yönünü yaka kısmına doğru düzeltip taktım. Diğer yönde de aynı şekilde şişimi takıp ayarladım. Şimdi omuz kısmını bir tığla birleştireceğiz. İç yüzü içe gelecek şekilde ayarlıyoruz. Diğer omuzda yaptığım nasıl olduğunu görmeniz için iplerini gizledim. Şimdi de ikinci omuzu yapıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Biraz ip bırakmıştık bu kısımda. Bu ipimizi kullanacağız. İkisinin de düz yüzü bu şekilde gelecek şekilde katlıyorum. Bir ilmek bir şişimden alıyorum. Bir ilmek de diğer şişimden alıyorum. Tığımda ikisini birlikte örüyorum. Şişlerden çıkarıyorum. Daha sonra yine birer tane ilmek alıyorum. Her iki şişimden örüyorum. Ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin içinden kaydırıyorum. Bir ilmek bir yönden, bir ilmek diğer yönden, ikisini örüp kaydırıyoruz. İlmeklerimiz bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Daha sonra kol altında küçük bir dikiş tarif edeceğim. Düz yüzden görüntüsü de böyle yaptığımız işin. Devam edip tamamlıyorum. Omuz dikişini tamamladık. Şimdi kol altında bu ipimizle kısacık bir dikiş yapacağız buraya arkadaşlar. Tığımızı ilmeğimizin ön kısmın son ilmeğinin içinden takıp ipimizi düz yüze alıyoruz. Daha sonra diğer yöndeki ilmeğin arka kısmın ilmeğinin içinden takıp ters yüze alıyoruz. Ön kısmın
kenar ilmeklerinin ilk sırasındaki ilmeğe bu şekilde tığımı takıyorum. Tekrar bu ipimi düz yüze alıp diğer yönden de son ilmekten tığımı takıp ipimi ters yüze alıyorum. Ters yüzü çevirip ipimi uygun bir ilmeğin içine gizliyorum. Kol altını bu şekilde küçücük bir dikişle sıkılaştırmış olduk. Tamamladık yeleğimizi. Sadece yaka kısmındaki yapacağımız tığ işi kaldı. Tığ işimizde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 sıra. İlk sırada yuvalar yapacağız. Daha sonra bu şekilde sıralarımızı tığla örerek yaka kısmına dantel görünümlü bir iş yapacağız. İlmeklerimi, sıralarımı ayarlayıp devam ediyorum. Yaka kısmındaki tığ işini yapacağız şimdi arkadaşlar. Tığ işinin ilk sırası 3'er zincir çekip örgüye tutturmakla başlayacak. 33 tane yapacağız bu kutucuklardan. Başlıyoruz şimdi. İlk sıra için bant ilmeklerinin hizasındaki bu kısımdaki 9. ilmeğimizin hizasına düz yüzden sağ yönden tutturuyoruz düğme diktiğimiz kısımdan. Tığımı takıyorum bu kısma. Bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir çizgi haroşa atlayıp ikinci çizgi haroşanın hizasına tutturuyorum. Bir sık iğne ile yeniden 3 zincir çekiyorum. Bir çizgi haroşa atlayıp diğer çizgi haroşanın hizasına tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektik. Bir çizgi haroşa atlayıp diğer çizginin hizasına tutturduk. 3 zincir, bir çizgi haroşa atlıyoruz, diğerine tutturuyoruz. 5 ilmeğin hemen bu kısımda kesme yaptığımız 5 ilmeğin hizasına tutturarak başlıyoruz. 1, 2, 3. Bu kısma da yapmıyoruz. Örgüden de çok geri kısma yapmıyoruz. Yine bir çizgi haroşa atlıyorum. Diğerine tutturuyorum. 1, 2, 3. Yine bir çizgi atlıyorum. Diğer haroşa kısma tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir çizgi atlayıp tutturdum. 1, 2, 3. Bir çizgi atlayıp arka kısmın ilk sırasına tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yuva yaptık. Bu kısımda diğer ön kısımda da aynı sayıda yapacağız. Arka kısma geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bir çizgi haroşa atlayıp diğerine tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir çizgi haroşa atlayıp bu kısma tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. sıranın hemen bu kısmına 3. çizgi haroşanın alt kısmına tutturdum. Bu kısımda da arka kısımda 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne tutturacağız. 1, 2, 3 zincir çektik. 1, 2 ilmek atladık. 3. ilmeğe tutturduk. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 ilmek ve üçüncüsü.
1 2 3 1 2 üçüncü ilmeğe tutturdum. Yine ön kısımla eşit miktarda aralıkları 3 zincir, 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne tutturduk. 1 2 ve üçüncüsü. 1 2 üçüncü ilmeğe tutturuyorum. 1 2 üçüncü ilmeğe tutturuyorum. Üçüncü ilmeğe yine tutturuyorum. Ön kısma yaklaştık. Bu kısımda uygun aralıkla bu kısma tutturuyorum. 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Bir çizgi haroşa atlayıp tutturuyorum. 1 2 3 zincir, bir çizgi haroşa atladım ve tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Arka kısımda bir çizgi haroşamız kaldı. Ön kısmın 5 ilmeğinden sonraki bölüme tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir çizgi haroşa atlayıp ikincisine tutturuyorum. Yine bir çizgi haroşa atlayıp ikincisine tutturdum. Bu sırayı özellikle tamamını çekmek istedim. İnşallah ekranı kaçırmamışızdır. 1 2 3 zincir ve tutturduk. 1 2 3 zincir, bir çizgi atlayıp ikincisine tutturduk. 1 2 3 zincir, bir çizgi atlayıp ikincisine tutturuyorum. 1 2 3 zincir, tekrar bir haroşa çizgi atlayıp bu kısma tutturdum. 1 2 3 zincir çekip bir ilmeğimin hizasına tutturdum bu kısımdaki. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 tane bu şekilde kutucuk yaptık. Şimdi ikinci sıradayız. Çeviriyoruz örgüyü. 2 zincir çektikten sonra tığımızın üzerine ipimizi alıp bu ilk kutucuğa 2 de çıkarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 trabzandan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamındaki kutucuğun içine bir sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip diğerine yine 2 de çıkarak 3 tane trabzan yapıyorum. Bir 2 3 zincir tutturduk. 1 2 3 zincir çıktık. Tekrar diğer kutucuğa 3 tane trabzan. Sıraya bu şekilde devam ediyorum. Sırayı tamamladıktan sonra diğer sırayı anlatım yapacağım arkadaşlar. Tamamladım sıramı arkadaşlar. Diğer sıra için 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Birinci trabzanımın üzerine bir trabzan yapıyorum.
İkinci trabzanın üzerine de bir trabzan, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine de bir tane daha yapıyorum. Bu sırada 4 trabzanımız olacak. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tutturduğum sık iğnenin üzerine yine tutturuyorum. 1 2 3 zincir daha çekip yine trabzanlarımın üzerine birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanım, aynı yere üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tutturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamlayıp diğer sırayı anlatım yapacağım. Tamamladık sırayı. Diğer sıraya başlıyoruz şimdi. Yine 1 2 zincir çekip örgüyü çeviriyoruz. Devamındaki trabzana bir trabzan, ikinci trabzan, aynı yere bir trabzan daha. Dördüncü trabzan ve 5. trabzan. Bu sırada da 5 trabzan olacak. Trabzanımız aynı şekilde 3 zincir çekip bu kısma tutturuyoruz. Yeniden 3 zincir çekip yine trabzanları yapmaya başlıyoruz. Birincisi, ikincisi, aynı yere üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. 3 zincir tutturduk. Yeniden 3 zincir trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Birincisi, ikincisi, 3 4 ve beşincisi. Görüntünüz böyle olacak. 3 trabzan, 4 trabzan, 5 trabzan. Üçer zincirleri üst üste tutturuyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Diğer sırada anlatım yapacağım. Son sıradayız arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı yapacağız. Gayet kolay. Sırayı tamamlayıp bitireceğiz. Yine 1 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektikten sonra ilk trabzana ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip trabzanın başına dolayıp tutturuyorum. İkinci trabzanıma bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip trabzanın üzerine dolayıp tutturuyorum. Üçüncüsü 1 2 3 4 zincir dolayıp tutturduk. Dördüncü trabzan. Sırayı tamamladık. Şimdi son sıradayız. 2 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz örgüyü. Hemen ilk trabzana ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip trabzanın tepesine dolayıp tutturuyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yine tutturuyorum. Üçüncüsü 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine tutturduk. Dördüncü trabzanımız 1 2 3 4 zincir çekip yine tutturdum. Ve beşincisi 1 2 3 4 zincir çekip trabzanın tepesine
sık iğne ile tutturduk. Bu kez buradaki zincirleri yapmıyoruz. Direkt diğer kısımdaki trabzana ilk trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine tepesine tutturuyorum. Dolayıp 1, 2, 3, 4. Dört zincir ve tutturduk. Yeniden trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip sık iğne ile tutturduk. Beşinci trabzan ve 5. zincir 4 tane tutturduk. İkincisini tamamlayıp 3. trabzana başlıyoruz. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Son sıramız artık görüntüsü de bu şekilde. Daha sonra bu kısma içten gizli olarak dikeceğim arkadaşlar. Tamamladık yakasındaki bu tığ işi yaptığımız oyayı da arkadaşlar. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Şimdi yeleğimizin ölçüsünü vereceğim. Yeleğimiz 2-2,5 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Beden genişliği 29 santim. Tam boy uzunluğu da 37 santim. Çocuğun bünyesine göre değişebilir ama rahatlıkla 2-2,5 yaşın giyebileceği bir yelek oldu. Anlatımın da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum.